Bugün fikirleri 2000 yıl önce nasıl sarsıcıysa, bugün de bir o kadar geçerli olan bir filozofu, Han Fei-tsu'yu ve onun güç sanatını mercek altına alıyoruz. Gelin, gücün en çıplak, en pragmatik ve belki de en rahatsız edici yüzüyle tanışalım. Han Fei'nin bu sözüyle başlayalım. Ne demek istiyor burada? Aslında onun tüm felsefesini özetliyor. Yani diyor ki, düzeni sağlamanın bir bedeli vardır. Evet, bu süreçte bazı kayıplar olabilir, can sıkıcı şeyler yaşanabilir. Tıpkı saçını yıkarken birkaç telin dökülmesi gibi. Ama büyük resim için, yani temiz bir kafa, düzenli bir devlet için bu kayıplar göze alınmalıdır. Duygusallığa yer yok. Şimdi Hanfei'yi düşünürken aklınıza öyle fil dişi kulesinde oturup düşünen bir filozof gelmesin. Hayır, o Çin tarihinin en kanlı, en kaotik dönemlerinden birinde yaşamış bir prens. Yani onun felsefesi kütüphanelerde değil, savaş meydanlarında ve saraydaki entrika koridorlarında dövülerek şekillenmiş. Gözünüzde canlandırın o dönemi. Sonu gelmeyen savaşlar, bugün dost olanın yarın düşman olduğu ittifaklar, bir bir yıkılan devletler, merhamet, sadakat, iyilik gibi kavramların hiçbir işe yaramadığı, hatta zayıflık sayıldığı bir ortam. İşte Han Fei'nin tek bir derdi vardı. Bu kaosu bitirecek ama öyle liderin ya da halkın ahlakına falan bağlı kalmayacak, tıkır tıkır işleyen bir sistem bulmak. Peki, Han Fei'ye göre bütün bu kaosun sebebi neydi? Kötü krallar mı, bozuk yasalar mı? Hayır. Ona göre asıl sorun çok daha derindeydi. Sorun bizdeydi. Yani insan doğasının ta kendisinde. Ve bir sorunu çözmek için önce onu en çıplak haliyle anlamak gerekir, değil mi? İşte bütün felsefesini şekillendiren o devasa soru da burada ortaya çıkıyor. Eğer ahlak, erdem, iyilik gibi kavramlar iflas ettiyse bir yönetici neye tutunacak? Gerçekten ama gerçekten neye güvenebilir? Hampey bu güvensizliği öyle kuru kuru anlatmıyor. İnsan duygularının ne kadar kaypak, ne kadar güvenilmez olduğunu göstermek için çok meşhur bir hikaye anlatır. Bir hükümdarının gözdesi Mizu Hüşyan'ın hikayesi. Bu hikaye, inanın bana, onun felsefesinin adeta bir özeti gibi. Hikayeye göre bu Mitsu Hasya, hükümdarın en sevdiği kişi. Bir gün hastanesini ziyaret etmek için gizlice hükümdarın arabasını kullanıyor. Bakın bu o dönemde çok büyük bir suç. Normalde cezası ayağının kesilmesi. Ama hükümdar bunu duyunca ne yapıyor? Gözdesi ya, onu övüyor. Vay be diyor, ne kadar da hayırlı, ne kadar vefalı bir evlat. Bitmedi. Başka bir günde Mizuh Siyah çok tatlı bir şeftali buluyor, yarısını yiyor, sonra kalanını hükümdara ikram ediyor. Hükümdar yine mest. Ah diyor, beni ne kadar çok seviyorsun, kendi ağzının tadını unutup bana veriyorsun. Ama işte işin can alıcı kısmı şimdi geliyor. Yıllar geçiyor, Mizu Haksyak gözden düşüyor, hükümdarın ona olan sevgisi nefrete dönüşüyor. Ve bir gün Mizu Haksya ufak bir hata yapınca hükümdar geçmiş defterleri açıyor ve ne diyor biliyor musunuz? Bu adam zaten hep böyleydi. Yıllar önce benim arabamı izinsiz kullandı, bir de utanmadan bana artığını yedirdi. Gördünüz mü? Aynı eylemler bir zamanlar övgü sebebiydi, şimdi ise suç kanıtı oldu. İşte Hanfei'nin acımasız teşhisi tam olarak bu. İnsanlar temelde kendi çıkarlarıyla ve anlık duygularıyla hareket eder. Sevgi, sadakat gibi bu kadar değişken, bu kadar fani duygulara bel bağlayan bir hükümdar eninde sonunda ihanete uğramaya mahkumdur. Dünkü sevgi bugünün nefreti olabilir. Peki, madem teşhis bu, çözüm ne? Eğer insanın duygularına, iyiliğine güvenemiyorsak neye güveneceğiz? Hanfei'nin cevabı net, insanın çıkarına. İşte burada onun meşhur iki sopa teorisi devreye giriyor. Madem insanlar kendi çıkarlarını düşünüyor, o zaman sistemi de bunun üzerine kurmalıyız. Şimdi bu fikir o dönem için inanılmaz radikal bir şey. Çünkü o sıralar hakim olan Konfüçyüsçü düşünce ne diyor? İyi bir yönetici ol, halkına ahlakınla örnek ol, merhamet göster, onlar da doğru yolu bulur. Yani insanın iyiliğine güven. Hanfei ise masaya yumruğunu vuruyor ve hayır diyor. İnsanların iyiliğine değil çıkarlarına hitap edeceksin. Bunu da kişisel olmayan, öngörülebilir net yasalarla yapacaksın. Nedir peki bu iki sopa? Aslında çok basit. Ceza ve ödül. Ama öyle keyfe keder değil. Sistem şöyle işleyecek. Yasayı çiğneyen, kim olduğuna bakılmaksızın ağır, kesin ve kaçınılmaz bir ceza alacağını bilecek. Yasaya uyan da yine kim olduğuna bakılmaksızın kesin ve öngörülebilir bir ödül alacağını bilecek. Oyunun kuralları herkes için net. Ve bu sistemin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? İstisna yok.
Ama benim niyetim iyiydi demek yok. Ben bakanım, ben prensin akrabasıyım demek yok. Yasa herkes için aynı. Çünkü yasanın kalbi duyguları olmaz. Şimdi anlatacağım hikaye bu mantığın ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor. Bir gün Han Marques'i Chao sarhoş olup bir yerde sızıyor. Üzeri açık, üşüyor. Bunu gören taç muhafızı da hani iyilik olsun insanlık namına gidip adamın üstüne bir palto örtüyor. Ne kadar düşünceli bir hareket, değil mi? Yani biz olsak herhalde takdir ederdik. Ama Marquis uyanınca ne yapıyor dersiniz? Hem o paltoyu getiren taç muhafızını cezalandırıyor, hem de ortalıkta olmayan, asıl görevi paltoya bakmak olan diğer muhafızı. Şok edici değil mi? Sebebi şu, taç muhafızı kendi görev tanımının dışına çıktı, palto muhafızı ise görevini yapmadı. Yani iyi niyetli de olsa her ikisi de sistemi ihlal etti. Han Fei bu durumu şöyle açıklıyor. Marquis üşümekten korkmuyor değildi ama ona göre görev tanımlarının ihlal edilmesi kendisinin soğuk almasından çok daha tehlikeliydi. Felsefe bu kadar net. Sistemin kusursuz işleyişini korumak, hükümdarın kişisel rahatlığı da dahil olmak üzere her şeyden ama her şeyden daha üstündür. İyi ama sistem bu kadar mükemmel işliyorsa, her şey yasalarla tıkır tıkır yürüyorsa, en tepedeki hükümdara ne iş düşüyor? O ne yapacak? İşte burası daha da ilginçleşiyor. Han Fei'ye göre hükümdarın sanatı bir şeyler yapmaktan çok, hiçbir şey yapmamaktan ve görünmez olmaktan geçiyor. Soru bu aslında. Bütün işi yasalar yapıyorsa hükümdar neye yarar? Onun görevi ne? Han Fei'nin bu soruya verdiği cevap, bizim bugün alıştığımız o karizmatik, vizyoner lider profiline hiç ama hiç benzemiyor. Hükümdarın yöntemi şunları gerektirir. Gizemli ve anlaşılmaz kal. Ne sevdiğini, neyden hoşlanmadığını kimse bilmesin. Hiçbir arzu, hiçbir istek gösterme. Duygularını asla işe karıştırma ve en önemlisi kenara çekil ve bırak yasalar kendi işini yapsın. Yani adeta sistemin etrafında döndüğü ama kendisi bomboş olan bir merkez olmalısın. Peki neden bu kadar gizem? Mantığı çok basit ve çok pratik. Düşünsenize, eğer bakanlarınız sizin satranç oynamayı sevdiğinizi bilirse ne olur? Hepsi bir anda usta birer satranç oyuncusu kesilir. Sizi etkilemek, duymak istediklerinizi söylemek ve kendi çıkarları için sizi manipüle etmek için ellerinden geleni yaparlar. O yüzden hükümdar adeta bir kara kutu olmalı. Kimse içinde ne olduğunu bilmemeli ki sistem dal kavuklukla değil, liyakatle işlesin. Peki tüm bu anlattıklarımız sadece birer soğuk teori miydi, yoksa tarihte bir karşılığı oldu mu? Gelin şimdi Han Fei'nin mirasına ve bugün bile kafamızı kurcalamaya devam eden o zorlu sorulara bakalım. Bu fikirler kağıt üzerinde kalmadı, kesinlikle kalmadı. Legalizm denilen bu akım özellikle Qin devletini öyle bir güçlendirdi ki Han Fei'nin de fikirlerinin etkisiyle Qin bütün rakiplerini ezip geçerek Çin'i tarihinde ilk defa tek bir çatı altında birleştirdi. Ama bir aması var. Bu aşırı katılık ve acımasızlıkla kurulan imparatorluk çok da uzun ömürlü olamadı ve kısa sürede çöktü. Yine de bu devlet her şeyden önemlidir fikri Çin yönetimini yüzyıllar boyunca derinden etkilemeye devam etti. Ve işte Han Fei, binlerce yıl sonra bile bizi tam da bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Sağlam, kalıcı bir toplum inşa etmek için neye güvenmeliyiz? Herkes için geçerli olan katı, kişisel olmayan sistemlere mi? Yoksa insanın doğasında var olduğuna inandığımız o iyiliğe mi? Sistem mi yoksa insan mı? Han Fei'nin sorduğu bu soru, inanın bana, bugün hala yöneticilerin, şirketlerin ve aslında hepimizin en büyük tartışma konularından biri.